Çok hızlı bir şekilde hype yakaladı bu sektör ve özellikle projeleri de çok sağlam bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. RVA nedir'in sorusuna gitmeden önce aslında Bitcoin'in neden icat edildiğine bir dokunmak lazım. Boyut öyle bir yer değiştirdik, öyle bir şekil değiştirdik ki artık RVA projeleriyle beraber biz kripto paraları gündelik hayatımızda kullanabileceğiz. RVA dediğimiz nedir? Sen bu hafta bir anket yapmıştın. En çok tercih edilen yanıt da aslında RVA'ları olmuştu. Bugünkü yayın serimizde de enine boyuna RVA'ları konu alacağız. Çok hızlı bir şekilde hype yakaladı bu sektör ve özellikle projeleri de çok sağlam bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Bu programda da varlık tokenizasyonunun dünya ekonomisine nasıl bir devrim yarattığını ve RVA'nın bu devrime nasıl liderlik ettiğini hep beraber keşfedeceğiz. Peki sen de hazırsan giriş mahiyetinde RVA nedir kaptan? Biraz senden dinleyelim. Tabii ki. Şimdi RVA nedir'in sorusuna gitmeden önce aslında Bitcoin'in neden icat edildiğine bir dokunmak lazım. Yani Bitcoin nedir? Bizim hayatımızdaki bildiğimiz klasik fiyat para birimlerinin alternatifi olarak ve merkeziyetsiz olarak, yani tek bir devletin ya da tek bir hükümetin güdümünde olmayacak bir şekilde bir mantaliteyle oluşturuldu. Ve doğal olarak hep Bitcoin'in esas amacı gündelik hayatta kullanılması ile ilgiliydi. Bugüne kadar ki bizim bildiğimiz kripto paralarda çok fazla aslında gündelik hayatta kullanılabileceği bir durum oluşmamıştı. Ama artık boyut öyle bir yer değiştirdik, öyle bir şekil değiştirdik ki artık RVA projeleriyle beraber biz kripto paraları gündelik hayatımızda kullanabileceğiz. RVA dediğimiz nedir? İngilizce tabiri Real World Assets diye geçen gerçek dünya varlıkları diye bir kelime oluşturuyor. Buradaki esas nokta gerçek dünya üzerinde bulunan şirketlerin, materyallerin birçok noktanın tokenize edilerek insanlara alınıp satılması, gündelik hayatta kullanılması, yatırım yapılması ve bu yatırımın değerlendirmesi şeklinde diyebiliriz. Evet. Çok güzel. Şimdi birazcık da aslında coinlere geçmeden önce piyasada bildiğin üzere çok fazla aslında kurumsal yöneliminde olduğunu gözlemledik. Evet. Bunun da hemen ardından aslında sana şu soruyu sormak istiyorum. RVA'nın geleneksel finansal sistemlerle karşılaştırıldığında avantajları nelerdir? Tabii ki. Avantajları nedir? Aslında RVA'ların çeşitlerine yönelik bakmak lazım. Mesela bir RVA projesi düşünün. Dünya üzerindeki emtiaların alınıp satıldığı bir durum olsun. Bu emtia nedir? Altın, gümüş ve benzerleri. Diyelim ki altın üzerinden konuşalım. Bir proje diyor ki benim üzerimde altın alıp satabilirsiniz. Karşılığında da işte ne bileyim Tether Gold'la diyelim ki kendini match ediyor, rezerv ediyor ve rezervini de bize gösteriyor. Yani biz blockchain'de baktığımızda o aracı kurumun, o projenin gerçekten kasasında bu emtia var mı, altın var mı, gümüş var mı, tahvil var mı, bunları görebileceğiz. Niye? Çünkü blockchain üzerinde bir rezerv karşılığını sunmuş olacak. Şimdi birinci aşama olarak buna gelebiliriz. İkinci aşama olarak baktığımızda daha çok anlaşılmamış bir nokta var. Daha şirketleşme konusuna hiçbir şekilde geçemedi RVA'lar. Çünkü daha dünya üzerinde çok ciddi regülasyonlar oturmadığı için birçok ülkede bu tamamen gerçekçi kullanılamıyor. Burada ne olacak? Mesela bir tık üstü eğer regülasyonlar devreye girdiğinde ve kripto paralar şirketler tarafından bir rezerv varlık olarak da kullanılmaya başlandığında bu sefer biz şöyle bir durumla karşılaşacağız. Dünyanın herhangi bir yerinde iyi bir girişim şirketi ön satış yapmak istediğinde, yani kendisini halka arz, kitle fonlama yapmak istediğinde bunu RVA olarak dünyanın her yerindeki insanlarla yapabilecek. Yani biz oturduğumuz yerden Arjantin'in bir köyündeki bir şirketin ya da Amerika'daki bir şirketin ya da Avustralya'daki bir şirketin ortağı olabileceğiz, yatırımcısı olabileceğiz. Ve o süreçte aracı kurumların tamamı devreden çıkmış olacak. Yani bu noktada gündelik hayatta çok fazla kullanılabilecek RVA, hayata dokunmuş olacak, şirketler bazında aynı şekilde oluşmuş olacak. Bir diğer nokta, mesela bazı ülkelerde ev fiyatları çok yüksek. Buradaki noktada da nasıl söyleyeyim size, insanlar tek başına bir ev alamadığında ya da yatırım olarak almak istediğinde, bizim eskilerde bilirler. Devre mülk mantığı vardı, yılın belli günleri insanlar orayı alırlardı ve o tarihler arasında sadece kullanılabilirdi. Evet. Fakat bunu artık şeye çevirebilecek insanlar. Ellerinde varlık olarak, tapu olarak kullanabilecekler. Ya tokenize edilecek ya NFT edilecek. Diyelim ki bir daire 100 parçaya bölünecek ve %1'ini alacaksın gibi. Bu tarz şeylerle, oradan yapılacak gelirlerle, satışlarla bir pazar oluşturulmuş olacak.
Ya aslında finans sektörüne gerçekten Bitcoin'in amacına uygun şekilde hareket eden nokta burada tamamen RWA'lar buna ayak uyduruyor diyebiliriz. Çok güzel. Özellikle dediğin gibi zaten kurumsal sirkülasyonla beraber artık ilgilerin işte RWA'lara, define gibi aslında konuları da kayacağını ben de düşünüyorum. Çok değerli hususlara da aslında değindim. Birazcık daha aslında piyasa bazlı da ilerleyebiliriz. Burada da yatırımcılara özellikle yani tavsiye değil ama bir nevi strateji niteliğinde olacak şekilde RWA yatırımı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sen nelere dikkat ediyorsun? Birazcık da bu konuya giriş yapabiliriz. Tabii ki RWA tarafında aslında RWA projelerini incelerken şeyle çok kıyaslamak lazım. Borsadaki bilanço yorumu gibi bir yorumu yapmak gerekecek. Hangi noktadan proje sektörün hangi noktasındaki sorunları çözüyor? Hangi noktada gelecek vaat ediyor? Ve bu proje gerçekten sürdürülebilir bir proje mi? Bu noktalar çok önemli. Mesela yüksek kar hedefleyip de gayrimenkul şirketi olarak çıkan bir RWA çok fazla bir gelecek sürdüremez. Çünkü gayrimenkul sektörünün geri dönüşünü biliyoruz. 150-200 ay arası bir geri dönüşü var. Kira getirisi için 200 ay 2x olmasını kriptoda kimse beklemez. Yani kriptoya biraz daha kolay para için baktığından insanlar orada şirketi yorumlarken bu şekilde yapmak lazım. Mesela 2 tane şirket var. İkisi de aynı emtiayı sunuyor. Bu sefer bunların partnerlerine bakmak lazım. Hangisinde daha çok bir trafik olacaktır? Ya şimdi baktığımız zaman piyasada bir sürü banka var. Ama her bankanın hacmi aynı değil. Bazı bankayı neredeyse ülkenin %80'i kullanıyor ama bazısını belki %5, %10'u kullanıyor. Şimdi bunun verdiği hizmet karşılığında aldığı karı bize dağıtacaksa burada doğal olarak en çok kullanılan, sirkülasyonun en çok olduğu, hacmin en çok yükseldiği projeleri tercih etmek gerekecek. Yine aynı şekilde partnerler çok önemli. Bildiğiniz gibi BlackRock RWA yatırımlarını açıkladı ki zaten uzun zamandır da yaptığı projeler vardı özellikle madencilik sektöründe. Bunlarla ilgili mesela bir yorum yapılabilir. Onların projeleri takip edilebilir. Hangi projeler hangileriyle partnerlik yapıyor, hangi noktadan sektöre dokunuyorlar, nasıl bir gelişim sağlayacaklar, hangisi doğru ekosistemde. Bunları yorumladığımız zaman artık gerisi çok daha kolay olacak. Valla abi şunu da sormak istiyorum açıkçası. Hani birazcık daha böyle sohbet havasında da çevirebilmek için. Senin kriptolara mesela girişin nasıl gerçekleşti? Yani RWA gibi giriş olmuştu kendimi diyebiliriz. sektörde buldum. Tabii ki ona şöyle bir giriş yapabilirim aslında. Yani çok eski zamanlarda torrent sitelerini kullanmak için üyelik almak istediğimde PayPal'la bir ödeme yöntemi denemiştim bir ara. Ama PayPal yasaklandıktan sonra ve projeler PayPal hesabı olmadığı için siteler, torrent siteleri bir ara çok yasaklanıyordu. O zamanlar Bitcoin'i almak zorunda kalmıştım ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece bir borsadan almıştım, oraya göndermiştim. Sonrasında bir iki işte madencilik nedir gibisine bakmıştım ama çok da önemsememiştim. Akabinde bir gün Vietnam'da alışveriş yaparken kredi kartım geçmedi. O bölgede bir sıkıntı varmış. PayPal'la ödeyeyim dedim. PayPal'da bizde yasak, kullanılmıyor. Dolar vereyim diyorum. Adam diyor burada exchange yok, ben bunu bozduramam. Ne yapayım dedim. Bana Bitcoin olarak gönder dedi. Tamam dedim, işte o ara baktım, oluşturdum. Ben bir tane borsa hesabım vardı, işte bankadan oraya transfer ettim. Oradan arkadaşa 15 Bitcoin gönderip ufak bir alışveriş yapmıştım orada ki o zamanlar 8 dolar civarıydı Bitcoin. Sonra merak ettim bu nedir diye bir ufak baktım. Grafik sürekli artıyor. Dedim ben bunu bir alayım bakayım ne olacak dedim.